Toca boca. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte karakter editi nasıl yapılır bu konuda biraz konuşacağız arkadaşlar. Birçok kişi bana yazıyor karakterlerini nasıl yapıyorsun diye. Aslında bir video var bununla alakalı ama o video biraz eskide kaldı ve ben şu anda birazcık daha geliştiğimi düşünüyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz fotoğraflarda o zamanlarda çizdiğim, editlediğim karakter editleri ve şu ankiler var. Ben de hani nasıl geliştim, neler yaptım, işte bunlardan biraz bahsedip size biraz göstermek istiyorum. Ama ondan önce biliyorum bugün çarşamba ve birçok kişi yoruma yazacak yeni bölüm nerede diye. Arkadaşlar maalesef benim Toca Boca'm sıfırlandı. Yani şu şekilde bir sıkıntı oldu. Evler, karakterler, tasarım her şey gitti. Ve daha şu anda bu videoyu çekerken güncelledim Toca Boca'yı. Neyse ki arkadaşlar şu anda her şey daha normal şekilde ilerliyor. Yani karakter tasarlama yeri falan düzeldi. Böyle küçük de bir bilgilendirme yapmak istedim. Yani çarşamba günü gelecek olan bölüm, yani bugün gelecek olan bölüm maalesef bugün gelemedi. Bütün evleri tekrar yapmam gerekiyor. Neyse konuyu çok uzatmayalım. Arkadaşlar bu videoyu geçmeden, hiçbir şekilde atlamadan izlemenizi istiyorum sizden. Çünkü bütün anlatacağım her şey önemli. Yani önemli olduğu için geçmemenizi isteyeceğim sizden. Yani ben bunu biliyorum, işte şunu hallederim deyip videoya geçmeyin. Çünkü çok güzel püf noktaları vereceğim size. O zaman hemen başlayalım. Aşama yapacağız ve birinci aşamamız şu. Referans bulmak. Pinterest üzerinden referans bulacağız. Pinterest'te arkadaşlar kıyafet çizimleri yazabilirsiniz. Ya da işte ne bileyim kıyafet, kombin tarzı şeyler yazarak ulaşabilirsiniz. Ben bu şekilde çizimleri daha çok tercih ediyorum. Çünkü çizimler hani böyle birazcık daha tek ton oluyor mu diyeyim, artık ne diyeyim bilmiyorum. Bana birazcık da kolay geliyor yani Toca Boca'ya uyarlamak çizimleri. Bu yüzden ben genel olarak çizim tercih ediyorum. Şimdi referans alırken arkadaşlar ben de dahil birçok kişinin yaptığı bir şey var. Fotoğraf alıp direkt olarak IBIS Paint'e aktarmak, ama hayır, bu şekilde yapmıyoruz. Burada referans penceresi var ve gerçekten çok daha kolaylaştırdı benim işim. Çünkü fazladan yer kaplamıyor. İstediğim yere sürükleyebiliyorum. Hata yapma şansım birazcık daha azalıyor açıkçası. O yüzden bu şekilde referans penceresi kullanıyorum. Siz de bu şekilde bir referans penceresi ekleyerek referans alarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Referans aldık. O zaman birazcık uygulamayı tanımanız gerekiyor. IBIS Paint'i bilmiyorsanız gidip araştırın ve öyle gelin. Çünkü uygulamayı tanımadan hiçbir şekilde edit yapamazsınız arkadaşlar. Uygulamaya artık alışmış olmanız gerek ya da işte neyin nerede olduğunu biliyor olmanız gerek. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben özel fırçalar da kullanıyorum arkadaşlar edit yaparken. Bu kod aktarmayı da birçok kişi soruyordu. O yüzden onu da şöyle göstereyim. Kod aktarma arkadaşlar, bu fırçaya basıyorsunuz, sonra burada işte 3 nokta var. 3 noktaya tıklayıp oradan kod içeriği aktara basıyorsunuz. Ve buradan Pinterest üzerine ya da işte Google üzerinden indirmiş olduğunuz fırça kodunu şey yapıyorsunuz, okutuyorsunuz ve işte fırçanız geliyorsa, tabi ücretli değilse ücretsiz bir şekilde size geliyor ya da işte reklam izleyerek açabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten çok güzel bir uygulama, yani ücretsiz bile kullansanız reklam izleyerek hemen hemen her fırçaya sahip olabiliyorsunuz. Ben her zaman ilk başta pozdan başlıyorum arkadaşlar. Çünkü poz bana göre çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Normal bir kıyafet tasarlayacaksanız düz bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Ama eğer bir poz vererek kıyafet tasarlayacaksanız arkadaşlar mutlaka önce pozu verin. Her şeyden önce poz. Çünkü kıyafette pozun üzerine çizdiğiniz zaman kıyafet işte hata yapma oranınız daha çok düşecek. Kıyafet daha düzgün duracaktır. Karakterin üzerine oturacaktır. Ama eğer önce kıyafeti çizip editleyip ondan sonra poz verirseniz çok daha hata yapacak. Çok fazla hata yapacaksınız ve çok da güzel olmayacaktır. Yani bu benim deneyimim en azından. Önce poz veriyorum arkadaşlar. Poz verirken de hiçbir şey oldu bittiye getirmiyorum. Sabır isteyen bir iş, her şeyi özel olarak ilgilenmeniz gerekiyor. Yani kolu kestim, oraya yapıştırdım, olmuyor. Onu çizmeniz gerek.
Bu şekilde mesela ben çok kişide görüyorum, kol üçgen bir şekilde çizip oraya yapıştırıyor ve bırakıyor. Bu çok çirkin bir görüntü arkadaşlar. Bu yüzden kolu önce nasıl işte referansınıza bakarsanız nasıl poz veriyor, kol ona göre şekillendirirsiniz ve daha sonra hani köşesine bir yuvarlak çiziyorsunuz ve bitiyor zaten. Çok zor bir şey değil. Düz çizgi çizemiyorsanız da size önerim şu ayarlar arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz bu ayarları yaparak daha düzgün çizgiler çizebilirsiniz. Ayrıca hani düzeltmesi de daha kolay oluyor bu çizgileri. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kolumuzu bu şekilde bırakmıyoruz, çiziyoruz. Ayağımızı da bu şekilde bırakmıyoruz, çiziyoruz ve ben mesela dikkat ediyorum, sadece bazıları kolu canlandırıyor da bazıları sadece ayağı büküyor. Bence bütün vücut parçalarının arkadaşlar bir şekil alması lazım. Çünkü sadece kafa düz durup kol şekilli olduğu zaman o çok yapay duruyor. Mesela benim bu son yaptığım editte arkadaşlar kafasını ayrı, işte saçını ayrı, kolunu ayrı şekillerde keserek yapmıştım. Yani bu şekilde çok daha canlı duruyor diye düşünüyorum. Mesela kafasının 1-2 santimde olsa hani böyle yana doğru kayması, eğilmesi bana çok çok daha hani güzel ve şey geliyor. Hani uğraşılmış geliyor. Daha hoşuma gidiyor. Bu yüzden size de bunu tavsiye ederim. Yani karakterin tek bir yerini canlandırmayın. Pozunuzu verdiyseniz arkadaşlar ikinci yapacağınız şey yüz ifadesi. Yüz ifadeniz dümdüz olmamalı diye düşünüyorum. Yani her fotoğrafın, nasıl ki fotoğraf çektiğimizde her fotoğrafın, her anının bir duygusu var. Aynı duygu edite de yansımalı diye düşündüğüm için önce poz, daha sonra da işte böyle yüzüme edit yapıyorum. Genelde ben de bazen unutuyorum ya da üşeniyorum poz yapmayı ama poz yapmayı dedim. Kusura bakmayın. Genelde ben de bazen duygu eklemeyi unutuyorum ama görmüş olduğumuz şu editlerde mesela duygu çok net, çok güzel oluyor ve hani o canlılık hissini veriyor. Editiniz kötü olsa bile duyguya odaklanabiliyorsunuz. Karakterlerimize duygu ekleyelim arkadaşlar. Yani işte kaşını gözünü keseceksiniz, yapıştıracaksınız. Zaten çok da bir şey yok hani bunda da. Ekranda görmüş olduğunuz gibi yapabiliyorsunuz. Evet, diyelim ki pozu verdiniz, daha sonra yüzüne bir duygu eklediniz. Şimdi yapacağınız şey ise arkadaşlar kıyafet çizimi. Kıyafet çizimini de ben teker teker yapıyorum. Öncelikle üstü, sonra altı, daha sonra takıları yapıyorum arkadaşlar. Çok daha kolay oluyor, güzel oluyor. Yani hepsine ayrı ayrı özen göstermek lazım. Bir de ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani bu bana göre böyle, tabii ki de size göre değişebilir. Ben böyle basit kıyafetleri çizdiğim zaman daha kötü çiziyorum. Yani basit kıyafetler çok basit oldukları için çok kötü çiziyorum. Ama normal bir durum, basit bir şeyin daha kolay çizilmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama bu şekilde karışık şeyler olduğu zaman neden sizce daha güzel çiziyorum? Çünkü daha fazla detay var ve daha fazla uğraşmam gerekiyor. Bu yüzden size de hani yaparken vesaire çizerken daha böyle kalabalık duran, böyle sadeliği de böyle birazcık daha karışık duran, hani sade olsa bile ayrıntısı olan kıyafetler çizmenizi öneririm. Kıyafetimizi de çizdik diyelim ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diyelim ki siz pozunuzu verdiniz, yüzünüze bir ifade eklediniz, işte kıyafetinizi çizdiniz. Şimdi sıra arka planda arkadaşlar. Arka plan olarak kesinlikle uygun bir arka plan seçmelisiniz. Yani bazen bu hatayı ben de yapabiliyorum. Mesela birkaç gün önce paylaştığım şu edit çok beğenildi ama ben hiç beğenemedim. Özellikle de arka plandan dolayı hani çok kötü durduğunu düşünüyorum. Arka plan ve editiniz uyumlu olmak zorunda. Yoksa yaptığınız her şey çöp olur. Arka planı kendiniz de çizebilirsiniz ya da işte zorlamak istemiyorsanız Pinterest'ten de arayabilirsiniz. Ama dediğim gibi uygun olması gerekiyor. Biz zaten oyun karakterlerini eklediğimiz için bu oyundan bir iki arka plan almak bence zor bir şey değil. O yüzden gidip Toca Life'dan fotoğraf çekerek arka plan almanızı tavsiye ederim. Karakterinize uygun şekilde, editinize uygun şekilde daha da güzel görünecektir. Hepsini hallettikten sonra arkadaşlar önemli şey karakterin editi, yani asıl edit kısmına geçebiliriz. Gölgelendirme, saç editi, ışığı vesaire falan. Karaktere arkadaşlar parça parça gölge ve ışık eklemeniz lazım. Bir de şöyle bir kural var arkadaşlar. Bazı yerlerde sert ışık, bazı yerlerde yumuşak ışık ya da işte gölge eklemeniz gerek. Mesela şöyle düşünün. Gerçek hayatta bir nesne diğer nesneye hani gölge yaptığı zaman ne kadar yakınsa gölge o kadar keskin oluyor. Ama gölge uzaklaştığı zaman
Tabii ki de nesne uzaklaştığı zaman tabii ki de gölgede yumuşuyor arkadaşlar. Yani bulanık şekilde oluyor. Keskinlik gidiyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bu şekilde yapacağız. Yani mesela nesneye uzak bir gölge yapıyorsanız birazcık daha oraları bulanıklaştıracaksınız. Eğer nesneyle işte o gölge yaptığı yer yakınsa arkadaşlar keskinleştireceksiniz. Yani sadece bulanıklaştırmanızı ya da sadece keskinleştirmenizi önermem. Bu çok dağınık bir görüntü oluşturuyor. Bunu ben de yeni fark ettim zaten. Mesela son editimde bu şekilde yaptım. Bazı yerleri bulanık, bazı yerleri keskin yaptım gölgesini ya da ışığını. Ben size ilk başta saç editinden başlamanızı öneririm. Çünkü saç editi hani birazcık zahmet istiyor. Şimdi arkadaşlar saç editi yapıyorsanız ilk başta gölgesinden başlayacaksınız. Gölge olarak eğer uzun bir saç ya da işte böyle arkası olan bir saç kullanıyorsanız arkalarını mutlaka daha koyu yapmanız gerekiyor. Yanlarını da mesela koyu yapanlar gördüm mü? Güzel mi duruyor? Güzel duruyor. Kötü durmuyor ama gerçekçilik katmıyor. O yüzden hani birazcık daha böyle kenarlara değil de aşağılara doğru gölgeyi yapmanızı tavsiye ederim. Işık olarak da arkadaşlar bu şöyle olacak, yani bir ışık noktası belirleyeceksiniz. Çünkü arka planda da ışık geldiği yere gölge yapacağımız için bir gölge noktası ve ışık noktası belirliyoruz. iBrush Paint'te bu şekilde bir efekt var ama bunu resim bittikten sonra kullanabiliyoruz. Siz isterseniz hani önce bir deneyin, ondan sonra da işte ona göre ışık vesaire gölge yapmaya çalışabilirsiniz. Ben açıkçası bu efekti bir iki kere kullandım ama pek beceremedim. Neyse. Dediğim gibi bir gölge ve bir ışık noktası belirledikten sonra ona göre saçtaki ışığı vurguluyorsunuz. Arkadaşlar saçım editimiz yani bu kadar basit. Birkaç tane de bu şekilde çizikler ekleyerek arkadaşlar daha da güzelleştirebilirsiniz editinizi. Daha sonra başka bir konudan da bahsetmem gerekirse yüz editi arkadaşlar. Yüz editte yani gölge ve yine ışık ekliyorsunuz. Bildiğiniz gibi allıkları var arkadaşlar. Bu allıklar birazcık böyle duruyor, nasıl desem. Hani böyle yapay duruyor. Bunları silip daha böyle bulanıklaştırarak daha güzel allıklar yapabilirsiniz. Eğer edit yapıyorsanız makyajını da ekleyin, bence güzel duruyor. Bir de ben böyle kaşa çizgiler atıyorum. O da mesela benim çok hoşuma gidiyor ama tabii kişiden kişiye değişir. Neyse, yüz editi de dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde gölge yine kullanıyoruz. Gölgemiz eğer saçımız işte yüzümüze çok yakında duran bir parçaysa onu bulanıklaştırmadan sert bir ışıkla yapıyoruz. Gölgeyi de yapıyoruz. Diyelim ki gölge ve ışık işini de hallettiniz. İşte vücudu hallettiniz, yüzü hallettiniz, saç hallettiniz. Zaten dediğim gibi hepsi hemen hemen aynı. Bunları hallettikten sonra arkadaşlar gölge ve ışığı hallettikten sonra karakterinize birazcık daha özel katma amaçlı işte ne bileyim farklı bir burun çizebilirsiniz, kirpik ekleyebilirsiniz, makyaj yapabilirsiniz, peşinize benim gibi çizgiler atabilirsiniz ya da işte göğüs dekolteli bir kıyafet yapıyorsanız bu göğüs hizasını birazcık daha belli etmek için çizgiler atabilirsiniz ve bu dövme ekleyebilirsiniz karakterinize. Bunlar da gerçekten güzel gösterdiğini düşündüğüm bazı şeyler. Bunların hepsi bittikten sonra arkadaşlar şimdi şeye geleceğiz. Arka planla birlikte yapılan ışık ve gölgeye. Bu karakter için yapılan ışık ve gölgeden birazcık daha farklı. Bir kısmı arkadaşlar daha koyu yapmanız gerekiyor. Bir kısmı daha açık yapmanız gerekiyor. Yani ben bunları çizim olarak yapmıyorum. Daha çok yapıyorum. PicsArt diye bir uygulamamız var. Bu PicsArt üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Maalesef oradan ekran kaydı almamız pek izin verilmiyor. O yüzden size gösteremiyorum ama efektlerin isimlerini vesaire yazarım size. Oradaki çıkartmaların isimlerini de size veririm arkadaşlar. O çıkartmaları kullanarak hani ışığı ekleyebilirsiniz. Onu ekledikten sonra tekrar iBrush Paint'e girip olduğum gibi ışık ve gölgeleri daha işte belirlenmiş olur. Böylece siz de hani üzerinden gidip ışık ve gölge ekleyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar bunların hepsi bittikten sonra mutlaka editlerinize kesmenizi bir köşeye yazmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü editlerimiz maalesef ki çalınıyor. Benim de Pinterest üzerindeki birçok işte yaptığım kıyafetler çalınıyor maalesef. Yani yapılabilecek pek bir şey yok açıkçası. Çalan insanlara hakkımı haram edip geçiyorum sadece. Ama hani bu en azından çalınma oranını birazcık daha düşürecektir.
Daha sonra ise efektlere gelelim arkadaşlar. Bence efekt eklemeniz gerek. Benim kullandığım efektler HD efekti. Yani buna böyle mi denir bilmiyorum ama bu efekti kullanıyorum. Bulanık keskinlik efekti, bir de yağ boy efektini kullanıyorum. Bu özellikle düz çizgi çizemiyorsanız hani çizgileri birazcık daha sonradan düzeltiyor ve resmi bir bütün haline getiriyor bence. Tabii bunları da hemen öyle ekleyip bırakmayın. Edite göre ayarlamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, ben karakter editlerimi bu şekilde yapıyorum. Yani birçok kişi yapay zeka falan demişti editlerime. O yüzden ben de hani bunu bu şekilde anlatmak, birazcık da yapılışını göstermek istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır ve umarım edit yapmanıza yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de ben şu anda ilk defa böyle bir video çektim. Yani masa başında böyle mikrofon karşısında bir hani kredi vermem gerekiyor mu bilmiyorum ama bunu bir kanalda görmüştüm. Çok hoşuma gittiği için ben de yapmak istedim. O kanalı da açıklamaya bırakırım arkadaşlar. Gidip kendisinin de videolarını izleyebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yaptığınız editlere beni etiketlerseniz gelip hani yorumda yaparım. Onu da söyleyeyim. Buradan sizi bol bol öpüyorum.